gelmesini sağlıyor. Ultimate insana zorlatan. Beni yalnız bırakmıyorsunuz. Neden? Bölümü izleyenlerin hatırlayabileceği üzere Ben 10 Ultimate Alien serisinde Ultimatrix'in içindeki uzaylılar cihazdan çıkmak ve Ben 10'ından intikam almak istemişlerdi. Hatta bölümün henüz başlarında Ultimate uzaylılar bir şekilde Ben 10'ı cihazın içine çekmeyi başarmışlardı. Ancak bölüm içinde Ben 10'ın tıpkı diğer uzaylılar gibi cihazın içinde olmasına rağmen bilinci hala Ultimatrix vardı ve burada birçok uzaylıya dönüşmeyi başarmıştı. Peki bu durumun mantıklı bir açıklaması var mıydı? Sonuçta Ultimatrix'in içine çekildikten sonra geriye sadece saat kalmıştı. Cihazın içindeyken Ben 10'ın saatin güçlerini kullanması nasıl mümkün oldu? Evet, bugün sizlerle birlikte tüm bu konular hakkında konuşacağız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puan gönderebilirsiniz. Bu arada artık bana sormak istediğiniz soruları YouTube topluluk kısmından sorabilir ve merak ettiğiniz ilgi çekici konular hakkında video yapmamı sağlayabilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Eskisini daha çok seviyordu. Kendini imha işlemini durdur. Kod 10. İmha işlemi durduruldu. Yeter artık. Way big. Bunu birçok videomda dile getirmiştim ancak yine söyleyeceğim. Bildiğiniz üzere Omnitrix'in hiçbir versiyonu aslında sıradan bir cihaz değildi. Elbette bundan dolayı Ultimatrix de sıradan bir cihaz değildi. Omnitrix ve Omnitrix'in diğer varyasyonlarının içinde aslında uzaylıların DNA'sını saklayan bir Pocket Dimension yani bir cep boyutu vardı. Bu boyut genetik kodların korunmasının yanı sıra bu DNA örneklerinin bilinçli bir form kazanmasını sağlayabilecek kadar gelişmiş bir teknolojiye sahipti. Cihazın içine çekilen Ben bu boyuta fiziksel ve enerji formuna taşınmıştı. Ultimatrix sahip olduğu teknolojik altyapı sayesinde Ben'in varlığını bu iç boyutta koruyacak ve onu yetkili kullanıcı olarak cihazı kullanma imkanı verecek şekilde tasarlanmıştı. Aslında bölüm içinde cihazın dış dünyadan ayrılıp sadece kabuk olarak kalması saatin bütün fonksiyonlarının iç boyuta taşındığı anlamına geliyordu. Ben iç boyuta geçtikten sonra da hala Ultimatrix'in yetkili kullanıcısı olduğu için cihazın fonksiyonlarını kullanabilmişti. Aynı zamanda Ultimatrix iç boyuta giriş yapan Ben 10'ına simüle edilmiş bir saat vermiş olabilir. Bu simülasyon dış dünyadaki saatin tüm özelliklerini taşıyor, görünüyor ve çalışıyordu. Böylece Ben 10'ın içeride de uzaylılara dönüşebilmişti. Ultimatrix de tıpkı diğer Omnitrix varyasyonları gibi Ben 10'ın yetkili kullanıcı olarak tanıyor ve koruma protokollerine sahipti. İç boyut yalnızca DNA örneklerini değil aynı zamanda Ben'in saatle bağlantısını ve erişimini de içeriyordu. Elbette bu nedenle Ben iç boyutta bile saatin özelliklerini kullanmaya devam edebiliyordu. Cihazın teknolojisi Ben'in fiziksel veya bilinçsel varlığını desteklemekle sınırlı kalmayıp onun saatin işlevlerine erişmesini sağlayacak şekilde bir enerji temeliyle çalışıyor olabilir. Bu durum Ben'in dış dünyadaki gibi uzaylılara dönüşmesini mümkün hale getiriyordu. Cihazın içindeki uzaylılar yalnızca DNA kodu olarak değil aynı zamanda bu tür yapay bilinç ya da enerji formu olarak varlık gösterebilir. Bu bilinç Ultimatrix'in içinde uzun süre hapis kalmış olmaktan dolayı Ben'e karşı bir öfke geliştirmişti. Cihazın içindeki bu bilinç Ultimatrix'in karmaşık ve benzersiz teknolojisinin bir yan ürünü olarak düşünülebilir. Ben'in Ultimatrix'in içine çekildikten sonra hala saati kullanabilmesi cihazın yetkili kullanıcı protokollerine ve gelişmiş teknolojisine dayanıyordu. Ultimatrix iç boyutunda bir tür simülasyon ya da enerji temelli sistem kullanarak Ben'e saat fonksiyonlarını sunmaya devam etmişti. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Ben 10'ın Ultimatrix'in içine çekilmiş olmasına rağmen uzaylılara nasıl dönüşebiliyordu bu konu hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Bu arada artık bana sormak istediğiniz soruları YouTube topluluk kısmından sorabilir ve merak ettiğiniz ilgi çekici konular hakkında video yapmamı sağlayabilirsiniz.
O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.